Selamlar, saygılar, sevgiler, oyun sever dostlarım. Normalde her videoya öylesine oyunlar serimize hoş geldin diye başlasım geliyor ancak bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Bugün öylesine oyunumuz yok. Bugün ne yapacağız? Bugün Game Awards üzerine bir hasbihal yapacağız. Bakalım kim kazanmış. Daha sonra benim tahminlerimi kazananları göstereceğim ve üzerine biraz konuşacağız. Ee, Çayınızı, çorbanızı alın. Hadi bakalım geçelim. Kim kazanmış, kim kazanmamış. Görelim. Evet, haydi başlayalım. Şimdi yavaş yavaş listeden gideceğiz. En sonda Game of the Year, Game of the Year'a geçeceğim. O yüzden şöyle alttan mı başlayalım? Alttan başlayalım. Best eSports Game. Ben normalde bunca zamandır Game Awards'ı takip ediyorum. Bunca zamandır takip ediyorum. CS2'ye, Counter Strike 2'ye, yani Counter Strike Go'ya ödül verdiklerini görmedim. Normalde Counter Strike 2'yi yarım bir oyun. Ne adam akıllı bir hile koruması var. Ne adam akıllı bir server tarafı var. Yani işte Saptik diye bir şey getirdiler. Bunu 2800 saati olan biri olarak söylüyorum. Yani hakikaten şu an beta aşamasında diyebiliriz. Yani öyle çok oynanabilir şey yok ama milyon dolarlık turnuva yapılır. Yapacak bir şey yok. Muadili yok. Ben o yüzden League of Legends dedim. Ama ve lakin gidip CS'ye verdiler. İnanılmaz bir olay. Şimdi ne yapalım? Bak ben bunlara bu oy vermediğim şeyleri görüyorum. Bilmediğim alana oy vermem. Mobilde oyun oynamıyorum. Adaptasyona vermek istemedim. Bunu Last of Us Part 2 kazandı. Part 2 diyorum. Last of Us sezon 2 kazandı. İlk sezonun birkaç bölümünü izledim ve dedim ki yok. Hani bırak dedim dizi izleme, oyununu al oyna, çok çok daha iyi. O yüzden gerek yok. Best Mobile Impact bu çıkış yapan. Bunu da herhangi bir şey işaretlemedim çünkü hiçbirini oynamadım. Delikanlı olmak lazım. Neyse ne dedik? Most Anticipated Game. En fazla beklenen oyun. Yani bu listede zaten herhangi bir oyuna, yani şu 4 oyuna oy veren var mıdır diye düşünüyorum. Belki vardır, yani GTA serisi konuşamadım. Yani her oyunu sevmeyen de var. Ama GTA 6 minimal miktardadır diye düşünüyorum. Ondan sonra Best Multiplayer. Bak bak. Ben normalde bir Battlefield 6 dedim. Neden Battlefield 6 dedim? Çünkü bir anda, şimdi bunların ikisi de ücretli oyun. Battlefield 6 bir anda patladı. 800 bin oyuncu sayısına ulaştı sadece Steam'de. Ama ve lakin Ark Raider'se verdiler. Ha, ben buna karşı çıkar mıyım? Tabii ki de çıkmam. Yani bu ikisi de, yani ikisinden biri hak ediyordu zaten. Diğerlerinin yok. Evet, devam edelim. Best Multiplayer. Dur la, aynısına bastık, pardon. Gitti. En iyi spor. Şimdi normalde burada her sene bak şu FIFA ile, ben FIFA diyeceğim buna. Bana eSports diye isim gelmiyor. FIFA 26 ile F1 25'i, yani bu oyunları her sene göreceğiz gibi artık. Belli oldu. Rematch'ini sürprizlerden. Sonic bilmiyorum. Nintendo tarafında. Nintendo mu? Yok, gerçi Sega yapmış. Bu PC'de vardır muhtemelen. Ama ve lakin gene Nintendo'ya verdiler. Yani her sene aşina aldığımız bir durum. Bunu da geçtik. Ondan sonra en iyi simülasyon. Şimdi ben burada Alters'la Civilization 7 arasında kaldım. Alters çok iyi bir oyun. Civilization 7 6 kadar olmasa da o da çok iyi. Ama Final Fantasy Tactics'e verdiler. Bunu bilmiyorum. Bildiğim oyuna verdim. En iyi aile. Şimdi Donkey Kong Bonanza Nintendo'ya bir ödül daha gitti. Ben Split Fiction'ı oynadım, bitirdim. Çok güzel bir oyun. Harika bir oyun. Yani hakikaten her bölümünde farklı mekanikler, her bölümü farklı hikaye barındırıyor. Ve başından sonuna kadar bir yerde bir ufak bölümü uzattıkları için orada bir tık sıkıldım. O kadar. Ama onun haricinde 15 saat civarında falan bitti ve harika bir oyun. Ben o yüzden onu işaretledim. Ama ve lakin vermediler, yapacak bir şey yok. Dövüşe geçiyorum. En iyi RPG. Heh. Hakkın yendiği bölüme geldik. Hakkın yendiği bölüme geldik. Şimdi ben burada ilk işaretlediğim zamanda dün gece izlediğim zamanda da dedim ki kardeşim, bu Kingdom Come Deliverance 2'nin hakkı. Neden? RPG oyun demek, adı üzerinde RPG, Role Playing Games. Yani bir karakterin var. Bu karakteri oyun içerisinde istediğin yere çekebilmen lazım. Yani RPG'nin olayı odur. Yani verdiğin diyalog
Yani yaptığın diyaloglar, verdiğin cevaplar seni karakterin oyun içindeki gidişatına etki etmesi lazım. Ama ve lakin Clair Obscure'da öyle bir şey yok ki. Clair Obscure'de nasıl diyeyim, biz yeni silahlar buluyoruz. Yeni Pictos'lar buluyoruz. Yani güçlendirilebilir şey, bizi güçlendiren şeyler. Karakter güçleniyor. Karakter değişmiyor ki. Kıyafeti değişiyor, eyvallah. Ama karakter değişmiyor. Gidişat aynı. Ama mesela Kingdom Come'da ben Henry soylu biri yapabilirim. Ben karakteri Henry soylu biri yapabilirim. Henry şerefsiz yapabilirim. İkisinin ortası yapabilirim. Ne bileyim işte Henry'yi kılıççı yapabilirim. Henry'yi yaycı yapabilirim. Yani herhangi bir şey yapabilirim. Evolve da olabilirdi. Ama o Kingdom Come kadar hani o kadar sükse yapan bir oyun olmadı. O yüzden onu şey yapmadım. Bu net burada. Net burada Kingdom Come Deliverance 2'nin hakkını yediler kardeşim. Eğer oturup doğru konuşacağız. Delikanlı olmak lazım. Burada dediğim gibi bu net alması gerekiyordu ki herkes şok oldu zaten en iyi RPG'yi Expedition 33'ü verdikleri zaman. Geçiyorum. Burada bir ibnelik yaptılar. Evet, geldik bir action adventure oyununa. Şimdi ben Hollow Knight Silksong oynadım. Hatta zaten kanalda da videosu var. Yani o ben ikinci oynayışım o benim. Benlik bir oyun değil. Bak ilk oyununu daha fazla oynadım. İkinci oyun ama bana hitap etmiyor. Indiana Jones'u da oynadım. Bitirmedim. Split Fiction'ı bitirdim. Ghost of Yeti'yi oynayamıyorum zaten. Konsol yok. Death Stranding'i de keza. O yüzden ne dedim? Ne dedim? Dedim Split Fiction alır. Çünkü dedim kaliteli oyun. En iyi action adventure içinde her şey var çünkü. Ama ve lakin Hollow Knight'a verdiler. Diyecek bir şeyim yok. En iyi aksiyon. En iyi aksiyon. Yani burada da bence bir ufak şey oldu. Şimdi Battlefield 6'yı bitirdim. Hades'in ilkini bitirdim. Diğerlerini oynamadım. Şimdi Hades'in ilkini bitirdiğim için 3 aşağı 5 yukarı aksiyon ne durumda olduğunu biliyorum. Yani roguelike bir oyun. İşte karakteri güçlendirip tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Yani Battlefield 6'yı nasıl burada es geçip Hades 2'ye verdiler onu bilmiyorum. Burada da bir ufak bir şeyler döndü. Dönmüş gibi oldu yani. Neredeydik? Bunları geçtim. En iyi çıkış yapan oyun. En iyi çıkış yapan indie oyun. Mesela bak normalde ben Clair Obscur yani Expedition 33'ü buraya koymazdım. Yalan yok. Dispatch'i de koymazdım. Çünkü yani nasıl diyeyim indie oyun kavramı biraz değişmeye başladı. Bunu en iyi indie oyunda da var mesela. Yani indie oyun dendiği zaman yani nasıl diyeyim 2-3 kişinin 3-5 kişinin yaptığı ve düşük bütçelerle sağdan soldan az az yardım alınarak yapılan oyunlar geliyor benim aklıma. Hani böyle bir stüdyo kurup ne bileyim işte motion capture'lar bilmem neler işte sanatsal tasarım. Yani sanatsal tasarım değil mi? Her oyunun bir sanatsal tasarımı var. O ayrı da hani büyük bütçe işte milyon dolarlık bütçeler benim nazarımda indie oyun olarak geçmiyor. Bak gene kendime bakıyorum. Buraya bakayım dur. Milyon dolarlık bütçeler benim nazarımda indie oyun olarak ben göremiyorum. Hani milyon dolar dediğim hani Nuclear Obscure'ın 10 milyon dolardan daha düşük bir bütçe yapıldığını biliyoruz artık. Ama diğerlerine baktığımız zaman mesela Dispatch de keza öyle. Ne bileyim işte ama Blueprints ve Despelote'nin mesela bu kadar yüksek bütçeler yapıldığını düşünmüyorum. Araştırmadım bütçeleri. Bütçeleri araştırmadım ama düşünmüyorum. Keza burada Megabonk vardı. Tek bir kişinin yaptığı bir adam diyorum bir oyun. Yani adam dedi o da saçma bir şey. Dedi ki kardeşim benim dedi yani ilk çıkış yaptığım oyun bu değil dedi. O yüzden ben geri çekiyorum elimi. Oğlum senin çıkış yaptığın yani ilk yaptığın oyun bu olmayabilir. Ama seni millet bu oyunla tanıdı yani. Burada yani artistik yapmanın bir esprisi yok ki. Neyse. Dedi bu haksız bir kategori. Geçtik. Bunu zamanında Dave the Diver muhabbetinde de yaptılar. Heh. Aynı şey burada da geçerli. Aynı şey benim için burada da geçerli. Birebir. Mesela Hollow Knight Silksong. İlk Hollow Knight oyunu 2015'te çıktı. Ya da 16'da çıktı. Bu oyunu 10 yıldır geliştiriyorlar. Ama ve lakin bakın 5 kişi mi ne? Mesela bu okey. Benim nazarımda. Layer Obscure'ü yapan ekip 33. 33 kişi. Hani indie bir oyun. Yani indie oyuna baktığın zaman 33 kişi aslında büyük bir stüdyo demek. Yani indie'ye baktığın zaman büyük. Diğerlerine baktığın zaman değil. O yüzden bu da yanlış mesela.
Normalde Clear Obscure Expedition 33'e 9 ödül verdiler. 2 ödülü geçtik, hatta 3 ödülü geçtik. Verilmemesi gerekiyordu. Devam ediyoruz. En iyi topluluk yardımı. En iyi topluluk yardımı. Evet. Buna diyecek bir şeyim yok. Buna diyecek bir şeyim yok. Bu Baldur's Gate de kazansa okey. Helldivers 2 de kazansa okey. No Man's Sky kazansa da okeydi zaten. O yüzden bunu direkt hızlı geçiyorum. Baldur's Gate kazanmıştır. En iyi devam eden oyun. Normalde ben buna Marvel Rivals dedim. Neden? Çünkü bayağı bir sükse yaptı. Bayağı bir oynayıcı kitlesine kavuştu vesaire. No Man's Sky bende var. Oynadım. Çok oynadım. Ama yıllardır bu adamların 2016'da çıktı bir oyun. 9 yıldır adamlar ısrarla ücretsiz genişletme paketleri yayınlıyorlar ve bir kere bile ödül almadı. Bir kere bile ödül vermediler. Ama ve lakin dün gece ödül verecekleri tut diyeyim. Mükemmel olay. Neyse tebrik ediyoruz. Beni de şaşırttılar yani. Evet, sıradakimiz ne? Games for Impact. Bunu söylemiştim zaten, hiçbirini oynamadım diye. Bunu salladım. Bunu salladım. Yani aslında bu çok saçma bir kategori bu arada benim nazarımda. Innovation in Accessibility. Yani nasıl diyeyim, hani orta seviyelerde, orta ayarlarda bile oynayıp daha geniş bir kitlelere ulaşabilen oyunlardan bahsediyor. Yani. Dur. Sakin ha, zaten oradaymışız. En iyi performans. En iyi performansı zaten ben Jennifer English demiştim. Burada Charlie Cox'un olmasının hiçbir anlamı şeyi yok. Zaten oyunu oynayanlar bilir. O yüzden sırf şu hani Hollywood şeyini de buraya çağıralım diyor ama Game Awards'da kimler geldi kimler yani. Jeff o bayağı para dağıttı dün gece yani. Ha, kazandı da yalan yok. Bu okey, kazanmıştır, hak etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. En iyi ses. Şimdi normalde millet buna Clear Obscure'ü bekliyordu muhtemelen. Ama ve lakin ben Battlefield 6 dedim. Neden? Çünkü bir savaş oyununun zaten en can alıcı noktası sesleridir yani. Hani sana atmosferi yaşatacak ki savaş oyunu olabilsin. Olayımız odur. O yüzden devam ediyoruz. En iyi müzikler hak edilmiştir. Clear Obscure'den devam ediyoruz. Nedir bu? En iyi sanat yönetimi Clear Obscure'den devam ediyoruz. Hak edilmiştir. En iyi hikaye anlatımı Clear Obscure'den devam ediyoruz. Hak edilmiştir. Ben bunu Kingdom Come dedim. Neden? Çünkü Kingdom Come'ın içerisinde yapılacak çok daha fazla şey var. Anlatım tarzı Clear Obscure'den çok farklı. Hani ben dedim bir sürpriz yaşanır herhalde. Yani yaşanmadı. Ama ve lakin hak etti mi hak etti, yalan yok. Hani RPG'deki gibi kesin işte buna verilmesi gerekiyordu diyemiyorum. Demiyorum daha ziyade. En iyi oyun yönetimi kazanılmıştır. Hak edilmiştir. Hak edilerek kazanılmıştır. Devam ediyoruz. Game of the Year. Evet. Game of the Year. Bak, Game of the Year'da 2 tane indie oyun var. Aday olarak. Düşün. Game of the Year'da. Yani enteresan bir liste. Hani zamanında Silent Hill 2'yi remake yaptıkları zaman ki Steam'de incelemeleri %97 olumluydu. Bak, %97. Ona rağmen vermediler. Ona rağmen vermediler diyorum, pardon. Hani aday yapmadılar herhangi bir kategoriye. İnanılmaz bir olay. Ama geçen sene Resident Evil aday yaptınız Game of the Year'a. Ben bunda bir kast arıyorum. Evet, şimdi Game of the Year'ımız hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber şimdi bunun da videosu gelecek kanala. Ben bu oyunu bitirdim normalde. Ama şöyle bir saat beraber bakacağız. Bununla beraber yeni gelen güncellemede. Gerçi bunu oyun videosunda konuşuruz, sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi IGN'e gideceğiz. Yeni çıkan oyunları konuşacağız ama fragmanları koyamayacağım haliyle. Ben size yorumlarımı söyleyeceğim. Siz fragmanları IGN üzerinden izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi geldik IGN'in YouTube kanalına. Şimdi beni şaşırtan 2 oyun oldu. Birincisi şöyle yakınlaştırayım. Birincisi Forest 3.
Yani bir anda başladı böyle uzayvari bir ortam, ne bileyim, harika grafikler bilmem ne. Daha dur. Bunu açıklama yapalım da beni görün. Kör oldum. Kör oldum. Heh. Nerede Forest 3? Burada. İşte enteresan böyle yaratıklar bilmem neler hani. Lan sonra durdu şak ekranda Forest 3 yazdı. Bir anda kapandı. Başka fragmana geçtiler. Dedim ne oluyor? Bir bu. Bir de nerede o? Nerede o? Bir de bir nerede oğlum bu? Bunu geç. Geç. Heh. Baba burada. Baba burada. Gösteri şey yapamıyorum. Bir anda hocam Star Wars motoru koydular önümüze. Tabi bu animasyon bir görüntü. Şöyle gelecek böyle gelecek dediler ve Mass Effect serisini yöneten abiye emanet etmişler ama şöyle bir sıkıntı var. Abiye sormuşlar hani bu oyun ne zaman gelecek? Bu oyunu yeni bir stüdyo yapıyor bu arada. Demişler bu abiye ne zaman gelecek bu oyun diye. Demiş ki en erken demiş 2030'u bulur. En erken 2030'u bulur. O yüzden benim bir ufak tadımı kaçırdı. Hakikaten bir ufak tadımı kaçırdı yani. Neyse. Şey yapmaya gerek yok. Şimdi gözüme çarpan oyunları şöyle bir göstereyim. Şimdi The Free Shepherd bildiğim bir çoban köpeğini oynadığımız chill diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Alın listeye bekleyin. Tam böyle kafa dağıtmalık oyun istiyorsanız devam edelim. Otor 2030'a kadar dediğim gibi bunu beklemeyin. 2030'da kim öyle kim kala. Ondan sonra nerede o? Divinity normalde Game Awards'tan önce bir heykel bırakmışlardı. Ne çölüydü lan o? Amerika'daki. Neyse ismini unuttum. Heykel bırakmışlardı. İşte şöyle bir oyun gelecek. Bu onun nasıl diyeyim? Onu temsil eden bir heykel diyerekten. Tabii bu Game Awards'tan birkaç gün önce ne olacağı belli oldu zaten. Larian Studios'un yani Baldur's Gate 3'ü yapan elemanların yeni oyunu. Normalde Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin'ler bunlar sıra tabanlı izometrik oyunlar. Ancak Divinity'nin 3 farklı versiyonu var. Bir versiyonu izometrik action RPG olarak, yani sıra tabanlı değil gerçek zamanlı bir dövüş sistemi var. Divinity'nin yani adı gerçekten düz Divinity olan bildiğin TPS 3. şahıs RPG gerçek zamanlı. Dediğim gibi diğerleri işte Baldur's Gate serisinde olduğu gibi ya da Divinity Original Sin'lerde olduğu gibi sıra tabanlı. Yani bu oyunun çapı Baldur's Gate 3'ten büyük olacak diyorlar. Düşün. Seviyeyi düşün. Bir de RPG diyorum ya zaten RPG. DPS gelebilir diyorlar. DPS gelirse o zaman tadından yenmez. Yani 3. şahıs o zaman oynanır. Şimdi bende normalde Baldur's Gate 1.2 yani orijinal Baldur's Gate 1.2 var. Divinity Original Sin'ler var. Ondan sonra Baldur's Gate 3 var. Ancak ben şunu fark ettim. Ben sıra tabanlı oyun ne oluyor lan? Sıra tabanlı oyun sevmiyormuşum. Ben onu fark ettim. Onu fark ettiğim için de artık zorlamıyorum yani. Bu oyun TPS gelirse oynarım. Gelmezse oynamam. Bu kadar basit. Resident Evil'da Leon'u gördük. Leon babayı gördük. Artık kendisi gelmiş 50'lerine. Öyle hala birilerinin bir şeyler öldürme derdinde falan. Benim için en beklenen oyunlardan bir tanesi Control Resonant. İlk oyununu bitirdim. Kanalda zaten bir videosu var. İlk oyunda oynadığımız karakterin kardeşini oynuyoruz. Bu oyunda bizim o işte bizi çağırıp da içine girdiğimiz büronun dışına çıkıyor artık bütün olaylar. Bütün nasıl diyeyim New York'u mu sarayım geçtiği ortam ne diye geçiyor bilmiyorum. Çıktığında göreceğiz. Biz de ona karşı bir fight gidiyoruz. Ne olacak ne edecek göreceğiz. Bence güzel bir oyun olacaktır yani. Ondan sonra gelelim buraya. Bir Tomb Raider oyunu duyuruldu. Çiçek gibi. Tomb Raider Catalyst oyunu yeni oyun. Diyorlar ki bu zamana kadar yapılmış en büyük çaplı Tomb Raider oyunu olacak diyorlar. Kendisinin çıkış tarihini 2027 olarak dediler. Ay gün belli değil. Tomb Raider Legacy of Atlantis ise 1996 yapımı orijinal Tomb Raider'ın remake. Fragmanını izlerseniz zaten hani nasıl diyeyim baya işte hoplayıp zıplayan akrobatik hareketler yapan bir Lara var. Oradan anlayacaksınız zaten.
Sonrasında neler var? Öyle gözümüze çarpan. Yani Star Wars'un yarış oyunu var. Bu o kadar amşam değil. Bunu geçtik. Yeni Total War oyunu geliyor. Total War serisini seviyorsanız. Bu da strateji bu arada. O yüzden hiç üzerinde durmuyorum. Ha, işin en saçma tarafı bak. Bu High Guard diye bir oyun çıkıyor. Bunu yapan elemanlar Apex Legends'la Titanfall'da çalışmış elemanlar. Ama sonucu dayı geldi dedi ki şöyle dedi bir final fragmanımız var dedi. Çok dedi etkileyici bir fragman dedi. Final fragmanı bu şöyle böyle ki ben ya Half-Life 3'ten ya da GTA 6'dan bir en azından bir teaser bir şey bekliyordum. Finale bunu koydu. Sonrasında Game of the Year'ı verdi. Ondan sonra kapattı programı. Lan oğlum bunu koyacağına git Star Wars'u koy. Ya Forrest'ı koysan bile bundan daha etkili ya. Şöyle söyleyeyim. Oyun da şey hani online nasıl diyeyim extraction shooter değil pardon şey böyle. Marvel Rivals gibi hani pataküte karakterin skill'leri var falan vesaire. Ondan sonra No Love oyunu da attım kenara. Bu oyun hikayeli bir nasıl diyeyim normal bir şeymiş gibi başlıyor. Sonrasında cyberpunk bir evrene evriliyor. Grafikleri güzel. Unreal 5 ile yapıyorlar artık. Artık hepsinin grafikleri güzel. O ayrı muhabbet de. Ona bakacağız. Bunu kenara attım. Çıktığında göreceğiz. Bunun da çıkış tarihi belli değil yanlış hatırlamıyorsam. Mila Jovovich abla geldi. O da hem World of Assassination'da yer almış. Hem de işte ne diyeyim bir tane ne ödülü verdi o zaman. En iyi online'ı mı verdi? Aynen en iyi multiplayer'ı ödülünü takdim etti. Ondan sonra da kaçtı. Diablo 4'e yeni DLC, yeni güncelleme bunu beraber konuşacağız. Ondan sonra. Nerede bizim fragman? Onu koymamışlar mı? Koymamışlar. Bir de Gang of Dragon. Bu abi tanıyanlarınız vardır. Mason neydi bu dayının ismi ya? Kuzey Koreli. Kuzey Koreli. Güney Koreli abi genelde kendisine böyle mafyavari şeylerde izliyoruz. Kendisi ponçik bir abi gibi görünüyor. Bilmiyorum tanışıklığım yok kendisiyle. Görüntüleri onun gibi ama hani bildiğin Yakuza'yı andıran hani sanki o evrende geçiyormuş gibi bir vibe'ı olan dövüş. İşte evet içinde belli başlı belli ki birçok şey barındıracak bir oyun geliyor. Bakalım. Göreceğiz. Burada pek atladığımız bir şey var mı? Yok burada işte orkestralar bilmem neler falan filan. İyi. İyiyiz güzeliz. Şöyle Game of the Year'la yapalım ha. İşte. Bir sene böyle geçti. Acısıyla tatlısıyla güzel bir sene oldu bu arada. Güzel oyun çıktı ama şöyle enteresan bir taraf var. Game of the Year'a aday olan oyunların biri hariç. O da Death Stranding 2 arkasında Sony var. Hariç. Hadi Nintendo öyle değil mi? Nintendo o kadar bütçe vermiyordur bence Death Stranding 2 kadar. Büyük bütçeli oyunlar değil. AAA, 2A tarzı oyunlar değil. Death Stranding haricinde. İnanılmaz bir olay bu arada. Hakikaten şaşılacak bir olay. Yani bize şunu demeye getiriyorlar. Biz getiriyoruz oyuncu millet olarak diyoruz. Kardeşim bize sürekli aynı formülden bir şeyler verip durmayın. Bize kaliteli işler lazım. Bırakın yani. Aynı mesela bana 250 tane Assassin's Creed çıkarsan ne olur? Bana 250 tane Call of Duty çıkarsan ne olur? Ben bundan sıkıldım artık diyoruz. Güzel. Neyse bence güzel bir hasbihal oldu. En azından gündeme bir baktık. Kazananlara baktık. Yorumumuzu yaptık. Çıkan fragmanlarda nelere bakmanız gerektiğini söyledim. Tabii hepsini izleyin. İlla ki içinize sinecek seveceğiniz başka oyunlar da vardır. Evet benden bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Hadi eyvallah.